Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. F-18'e Hornet savaş uçağımızdayız. Bu videomuzda F-18'de otopilot ve navigasyon sistemlerini ele alacağım arkadaşlar. Şu anda Basra Körfezi üzerinde seyir halindeyim. Hemen videoya geçelim. Şöyle bir sol DJ'imize HSI ekranımızı alalım. Sağ dediğimizde zaten radar ekranımız var. Daha sonrasında arkadaşlar değinmek istediğim ilk şey uçağımıza autothrottle sistemi. Şu anda uçağım bakıyorum 90 RPM'lerde, 89-90 RPM'de. Şöyle bir irtifamı ve hızımı aşağı yukarı sabitleyeceğim. Varsayılan olarak klavyemdeki T tuşuna atalı ve T'ye bastığım zaman hadımdaki ATC işareti irtifa göstergemin altında ATC olarak yansıyor arkadaşlar. Auto throttle'ım benim hız sabitleyicim aynı araçlarda olduğu gibi şu an uçağımın hızını sabitledi. Şöyle irtifamı yükselttiğim zaman motorların devirlerinin otomatik olarak yükseldiğini bakın görebiliriz. RPM nasıl artıyor? Şu an motorların sesinden de anlayabiliyorum. RPM'den de anlayabiliyorum. Şöyle biraz aşağı doğru bunu verirsem tam tersi düşecektir. Bakın 92 RPM, 91 RPM, 90 RPM, 90'ın altına indi. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu sistemi kullanan arkadaşlar için sinir bozucu olabilecek bir şey sürekli otothrottle'ın devreden çıkması olacaktır arkadaşlar. Şöyle birazcık sert manevra yapayım. Birazcık da gaz vereyim. Bakın ne oldu? ATC işareti yanıp sönmeye başladı ve autothrottle sistemi devre dışı kaldı otomatikman. Bunu kullanırken dikkat etmemiz gereken nokta gaz koluyla oynamamak olacaktır. Ben şu an mesela 96 RPM'e getirdim. Uçağımın RPM'ini, gaz kolunu sabitledim. Autothrottle'ımı aktif hale getirdim bakın. Şu an aktif. Eğer oynatacak olursam gaz kolumu autothrottle devre dışı kalacak otomatikman. Bu biraz sinir bozucu olabilir. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Gelelim otomatik pilot kısmına arkadaşlar. Şimdi bizim UFC panelimiz uçağımızda bakın bu kısımda. Hemen şu alt kısımda AP tuşu var. Otopilot kısmı. Otopilotumuzu buna basarak bakabiliyoruz, devreye alabiliyoruz. Bunu aldığımız zamansa buradaki kısımda bakın 1, 2, 3, 4 tane bize seçenek geliyor. İlk olarak ele alacağımız bizim ATTH yani Altitude Hold olacak. Buna bir kere bastığımız zaman şuradaki tuştan bakın yanında üstte iki nokta belirdi. Bu iki nokta üst üste geldiği zaman anlayın ki Attitude Hold şu an devrede. Şu an çalışıyor arkadaşlar. Diğerleri için de bu geçerli. Barometrik irtifa sabitleyici açtım mesela, o da şu an iki nokta üst üste geldi. Bu ne demek oluyor? Şu an barometrik irtifa sabitleyicim devrede. Aynı zamanda Attitude Hold otomatik pilot sisteminde devrede, yani bu ikisi şu an devrede olduğunu anlayabiliyorum bu sayede. Şimdi barometrik irtifa sabitleyiciyi kapatacağım ve Altitude Hold'un nasıl çalıştığına bir bakalım arkadaşlar. Altitude Hold'umuz bizim arkadaşlar F-18'de sadece düz gitmemizi sağlamıyor. Şöyle yukarıya aşağıya doğru 3'er derece 5'er derece uçağım mesela bıraktım. Şu an Attitude Hold hala açık. Sola doğru uçağımı yatırdım 5 derece yükselişte ve bıraktım. Başka bir şeyle ilgilenmem gerekiyordu veyahut da işte atış yapacağımdır. Bu şekilde uçağımı otomatik pilot Attitude Hold'da bırakarak bunu yapabilirim. Yine şöyle sağa sola doğru ne tarafa bırakırsam o tarafa doğru uçağımı sabit bir şekilde tutar otomatik pilot sisteminde.
Yani bu bizim FPS sisteminin sönümlenmiş bir versiyonu diyebiliriz yani buna. Şu an dikkat ettiyseniz auto throttle'ım da hala açık. 0.69 mahlarda falan da göstergemiz. Bakın 70 mahlarda şu an. Hızımız da aşağı yukarı aynı. Birazcık azaldı ama aşağı yukarı mah hızı hala aynı. Attitude Hold bu yüzden F18'e bayağı güzel işlevsel yani otomatik pilotta. Bunu kullanmanızı, her auto throttle'da kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle biraz sağa doğru yatış vereceğim. Attitude Hold'u gösterdiğimize göre şimdi gelelim barometrik irtifaya. Bunu da aktif etmek için bu şekilde yanındaki şu tuşa UFC Ocean Select Push buton 3'e bir kere bastığınız zaman yanında noktalı virgül geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Barometrik irtifa adı üstünde uçağımızın barometrik irtifasını koruyan bir otopilot modudur. Attitude Hold'la beraber kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış bir seçenek. Şimdi otomatik pilotun nasıl çalıştığını gösteriyorum ama otomatik pilotu nasıl devreden çıkaracağız? Bunu da göstermek istiyorum. iPhone 8'de bunu yapmanın iki yolu var. Ya nose recycling tuşuna basacağız arkadaşlar ya da herhangi bir atış geldi bize veyahut da arkamıza bir MiG-29 geldi, kilit atıyor veyahut da aşağıdan bir SEM atışı oluyor. Auto throttle'ımı tekrardan açayım. Şöyle hem auto throttle'ım hem otomatik pilotum şu an açık varsayıyorum. Bir atış geldi. Anında yapacağım direkt şey ani bir manevra yaparak auto throttle'ımı ve otopilotumu devre dışı bırakacak bir manevra yapmak arkadaşlar. Direkt kaçış manevrası yapmak. Bu şekilde otopilotu kolay bir şekilde devreden alabiliriz. Tekrardan 15.000 fite doğru yükseleceğim. Diğer bir seçeneğimiz ise barometre irtifanın altındaki radar altitude hold modumuz. Bu da barometre irtifanın tam tersi olan radar irtifasına göre uçağımızın irtifasını koruyor. Buradan bunu değiştirebilirim mesela barometrikten radar irtifasını bu şekilde ayarlayabilirim. Bakın tekrardan aldığım zaman bu şekilde ayarlayabiliyorum. Diğer bir otomatik pilot modu olan Heading Cell var arkadaşlar. Yön tayin otomatik pilot modu. Daha doğrusu headingimize göre uçağımızın headingine göre otomatik pilot seçeneği diyebiliriz. Şu an HC sayımda bakın bu şekilde headingimin ayarlı olmadığını görebilirim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Şuradaki NPC'li ekranın olduğu kısımdan şu üst tarafta bakın heading kısmı var. Şöyle uzun basılı tuttuğum zaman headingim bu şekilde gelecektir arkadaşlar. Buradan headingimi HSI'den ayarladım. Veyahut da direkt buradan gelip 210 başlayıp enter dedim. Geldi mi? Sonra AP tuşundan bastım. Autopilot menüsüne tekrar geldim. Heading Cell'e bakın bir kez bastım ama uçağım dönmüyor. Neden? Çünkü şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sağ kontrol enter dedim ve bakın şuradaki şeyi tam ortaya aldım arkadaşlar ve öyle bastım Heading Cell'e. Bakın ne oldu? Uçağım sola doğru yattı. Barometreyi de alacağım. Almadı. Çünkü tam ortada değil. Bakın tam ortaya aldığım zaman barometrik de geldi. Tam ortada olmasına dikkat ediyoruz bu yüzden. Yoksa otomatik pilotu algılamıyor arkadaşlar. Çoğu kişi karşılaşmıştır yani. Bastığım halde otomatik pilot çalışmıyor, etmiyor gibisinden. O sebebi bu yani. Şöyle tam ortasına alacaksınız ki otomatik pilot devreye girsin. Bakın 215'a her ekselde çekiyor uçağımı. Şimdi birazcık daha şunu tekrardan yanlış yaptım. Birazcık daha sola doğru çekeceğim. 150 başa. Şöyle geldim. Bakayım çekmeye başlayacak. Bakın ortasına getirdiğim gibi 150 başa dönmeye başlıyor uçak. F-18'in otomatik pilotu bu yüzden birazcık garip diyebilirim yani.
148 baş heading'imin olduğu kısım tam olarak. Bakalım döndürecek mi? Döndürüyor. Ve şu an getirdi beni 150 başa. Otomatik pilotta dikkat etmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Şu tuşu tekrardan göstermek istiyorum. Adjust Control'e girdim. Şuraya bir search diyeyim. Autopilot Nose Steering, bakın. Şu tuş. Ya bu tuşla otomatik pilotu devre dışı bırakırsınız bu şekilde ani manevra yaparak, hem otopilotu hem auto throttle'a bakın. Auto throttle'ın da şu an devrede, ikisini birden devre dışı bırakabilirsiniz. Auto throttle'ını da tekrardan kapatacağım şöyle. Bunun haricinde bir de uçağımıza INS otomatik pilot sistemi var. Yani INS'ten kastım buradaki waypoint ve takan sistemlerini kullanarak açtığımız şurada co-pilot diye gelecek olan bir sistem var arkadaşlar. Ona göz atacağız bir de. Şimdi bunu kullanmak için arkadaşlar bizim ne yapmamız lazım ondan bahsedeceğim. Hatta şöyle bir attitude hold almak istiyorum heading cell'den. Buradaki waypoint tuşu var, bakın. Buna bir sefer basmamız gerekiyor arkadaşlar. Buna bastığınız zaman burada co-pilot geliyor. Onun haricinde şurada bakın, bizim şu an gittiğimiz başa göre bir numara, hatta şöyle bir waypoint'imi de 1'e alayım. Bir numaralı waypoint'in bana 40 derecede olduğunu gösteriyor. Onun yanında ise uzaklığını gösteriyor. 100 deniz mil uzaklığında olduğunu, onun altında ise oraya 15 dakikada bu hızla varacağımı söylüyor arkadaşlar. F18'de başlangıç noktası her zaman için sıfırdır. Bunu da unutmayalım. Biz 1 veyahut da 2 daha yakınmış. 3 de daha yakın. Oo, 4 daha yakın. Bakın burada zaten gösteriyor HSC'de. Şöyle bakın, A6 dedim. 7 dersem, şöyle sekans 1 dersem aralarındaki şeyi de görebilirim. Ben istiyorum ki 6. waypoint'e gideyim. Onun için ne yapacağım? Waypoint'e tekrar tıkladım ve buradan co-pilot'a bastım. Ne oldu? Benim uçağım 6. waypoint'e doğru dönmeye başladı arkadaşlar. Bu şekilde takanımı aktif edeceğim. ILS'imi açmama gerek yok. Data linkimi açabilirim. Tamam. Tekrardan otopilot kısmına geldim. Şimdi bakın, fark ettiyseniz hatta co-pilot waypoint diye geldi. Altında auto throttle'ım açık. Sağ altta waypoint 6'yı görüyorum. Kaç mil kaldığını görüyorum. 14.8 milim. Yukarıda da bir üçgenim var şurada. O da birazdan waypoint 6'ya doğru geldiğinde sabitleyecek. Bir de şuradaki kısa çizgiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bizim waypoint noktamızın olduğu yönü gösteriyor. Şu an sağımıza kaldığını görüyoruz. Birazdan gelmeye başlayacak şöyle halının önüne doğru ve bakın geldi. Üçgenle ikisi çakışacak. 80 başına olduğu yerde aşağı yukarı ve hop sola doğru kaldı. Uçağım da sola doğru şu an yatıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi waypoint sistemi bu şekilde ve geldi. İşte bu kadar. Ben bunu mesela point 7 yaparsam, point 7 birazcık daha şöyle solunda, bu şekilde uçağım otomatik pilotu ayarlayacaktır. Evet, şimdi gelelim takan kullanarak yapmaya. Şimdi takanımı tekrardan devre dışı bırakacağım ama şöyle bir devre dışı bıraktım. Bakın takanım gitti. Ne yapacağım? Takanımı aktif etmek için normalde buradayım. Buradan takan kısmına geleceğim. On off'a 1-2 saniye basılı tutup takanımı aktif hale getireceğim arkadaşlar. Takanım aktif hale geldi. Şu an bakın 1 X bandında TR hava yer bandında çalışıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir takanı tekrardan girdim. 99 X bandı enter dedim. Bakın HSI'da arka kısma geldi.
şu şekilde. Şöyle bir 78 X dersem lan 78'de de varmış. Bakın şöyle bir arka kısma geldi. Bu nerenin bilmiyorum, 78X ama bu şekilde geldi arkadaşlar. Takanımı da bu şekilde bağladığım zaman şöyle bir üçgen geliyor bakın. Üçgenin dışındaysa şöyle bir daha doğrusu üçgen değil de şöyle bir takan işareti geliyor. Takanın arkasındaysa şöyle bir üçgen geliyor. Onu da mesela nasıl gösteririm size? Tekrardan şöyle 78x'i alayım. Bakın hemen burada üçgenin içinde bir T işareti geliyor. Bu benim uçağımın bağlı olduğu takas istasyonunun olduğu kısmı gösteriyor arkadaşlar. Şimdi takanımızı da bağladık arkadaşlar. Burada waypoint ile yine aynı kısmı görüyoruz. Neden kayboldu bu? Takan koptu mu? Bakayım 99 alayım tekrar. Evet. Burada bizim o istasyon, takan istasyonuna olan derecemiz, uzaklığımız ve tahmini varış dakikamız yazıyor arkadaşlar. Şimdi otopilot kısmına gelirsem, şimdi bu co-pilot dediğinden çıkacağım. Herhangi bir başka ara modda değilim. Şu an sadece barometrik kullanıyorum. Burada sekans 1, 2, 3 var. Sekans 1 atalı bizde sadece. Şu an sekans 1'de birinci waypoint'e seçmek istiyorum. Tekrardan şöyle seçtim ve co-pilotumu aktif hale getirdim. Sekans 1'e tekrardan bastım. Şimdi sekans 1'deki bütün waypoint'ler arasında otomatik olarak ilerlemek istiyorum ben arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağım? Sekans 1'i seçtikten sonra bakın burada auto var. Auto'ya basarsam benim uçağım sekans 1'deki waypoint'ler arasında otomatik olarak gidecektir. Şöyle bir co-pilot'tan çıktım. Bakın auto'ya aldım. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye kaç tane nokta varsa sekans 1 arasında otomatik olarak gidecektir. Tekrardan açtım otopilot menüsünü ve co-pilotu çevirdim. Şu an uçağım waypoint 8'e otomatik olarak gidecek. 8'den sonra 9, 10 artık ne varsa tekrardan 1'e de gidebilir. Bu waypointler arasında otomatik olarak dönecektir. Şöyle birazcık hızımı artıracağım. Autothrottle'ım bakın devre dışı. Co-pilot sekans 1 yazıyor bu arada. Normalde waypoint 1, 2, 3, 4 diye yazıyordu. Şu an sekans 1 seçili bizde. 1,5 mil falan ve bakın otomatikmen waypoint 9'a geçti. Görmüş olduğunuz gibi burada da gösteriyor bana. Co-pilot bu şekilde ayarlayabilirim. Şimdi auto throttle'ımı tekrardan açacağım. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de co-pilot'u almadan önce burada sekans 1'i işaretlememiz veyahut da sekans 2'de 3'te de nereye gidecekseniz bunu işaretleyip buradan auto'yu tıklamanız gerekiyor. Daha sonrasında co-pilot buradan açtığınız zaman otomatikman o sekans içindeki waypoint noktalarına uçağımız otomatikman gidecektir arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim takanla yönümüzü bulmaya, daha doğrusu waypoint yerine takan kullanarak arkadaşlar otomatik pilotu yönlendirmeye. Uçak gemilerine özellikle yaklaşırken takan bizim çok işimize yarayacak otomatik pilotu kullanmada. Yani şu an ellerim serbest, bakın hiçbir şey yapmıyorum. Uçak kendi kendine şu an waypointler arasında otomatik olarak dönüyor. Şu an waypoint 10'a döndü. Bu şekilde ilerliyor. Benim takan noktam nerede? Bakın takanın tam şu önünde bir yerde. Şuraya mesela Aldafra'ya gitmek istersek 96x'miş. Channel'a buraya bağlamak istiyorum uçağımı. Öncelikle takanımı 96'ya geçireceğim. Enter dedim. Bakın buraya geldi. 52 milde 201 başta 7 dakika diyor ortalama. Ben direkt gitmek istiyorsam takan noktasına buradan waypoint'ten çıkarıp takanı ana navigasyon modu olarak işaretliyorum. Bakın şu an takana geçirdim.
ve takan olan bölgeye gitmek istiyorsam buradan co-pilot'u açabilirim. Veyahut da takan buradan bakın sağ üstten course ayarı var bakın. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirim. Buradan gitmek istediğim yeri, course bilgisini şu şekilde değiştirebilirim arkadaşlar. Bunu da kullanabilirim. Şuradan co-pilot'a basarak uçağımı takan noktasına yönlendirebilirim şu an yaptığım gibi. Course'da oynadım. Şu an bakın course şeyi de geldi. Course işareti de geldi. Uçağım bölgeye doğru dönmeye başladı. Eğer bunu Course hiç oynamamış olsaydım uçağım direkt buraya doğru dönecekti. Yani takan noktasına doğru. Şu an olduğu gibi, hatta da şu anda böyle gösteriyor. Şimdi buradan bir de data kısmına girersek arkadaşlar şöyle bir yer bizi karşılıyor. Burada Aircraft Option seçeneklerinin olduğu kısım var. Dönüşler eğer ki çok sert geliyorsa arkadaşlar sizlere, burada bakın Tactical Brim var. Şu an tactical olarak yani bayağı agresif dönüyor uçağım. Bunu ben şöyle bir tık daha basarak Navigation Brim'e geçirebilirim. Saniyede 2 dereceyle falan dönüyor. Bu sayede bunu tekrardan tactical'a alırsam bakın biraz daha farklı oluyor burada dönüş şeyleri. Bunu anlamanın en iyi yolu da ne olacaktır? Ben tekrardan şöyle bir HSI'ye döneyim ve takan yerine waypoint'e dönelim. Bakın şu an dönmeye başladı. Tekrardan geliyorum ve tactical'a çekiyorum. Tactical'la bu şekilde navigation'ı, gerçi belli olmuyor ya dönüş hızı. Bakın biraz daha yattığını şu an bakın fark etmişsinizdir. Navigation aldım, bakın toplamaya başladı ufak. Biraz daha yavaş. Tactical'da daha keskin bunlar. Bunları da bu şekilde gösterebilirim. Onun haricinde burada bakın barometrik irtifanın 5000 fitte olduğunu söylüyor. Bunu ben mesela şu an kaç fitteyim? 15.000 fite ayarlarsam Betty bağıracaktır bana. 16 fit yapayım bakayım bağıracak mı? Bakın bağırmaya başladı. Altitude diye. Barometrik irtifanın altına girdiğimin bana söylüyor. Tekrardan 5000'e aldım. Radar irtifasını da aynı şekilde buradan ayarlayabilirim derken şöyle bir tekrar gelelim. Data Aircraft Options, bakın radar irtifasının olduğu yer. Radarı da 2000 dersem bakın 2000'e ayarladı şu an. Bunun haricinde burada da tavsiye kısmı var. Bu ne işe yarıyor onu da söyleyeyim. Bu da araziden kaçınma uyarılarının sesleri diyebilirim. Bu şu an açıkken Betty yere yaklaştığınızda pull up falan diye bağırdığını buradan açıp kapatabilirim. Şu an kapalıydı. Şimdi tekrardan açtım. Bu şekilde bu kısmını göstermiş olayım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar takanlı da uçağımızı ayarlayabiliriz. Şöyle buradan da skalamızı birazcık daha dar ve geniş hale getirebiliyoruz. Bunu da göstermiş olayım. Bu videomuz arkadaşlar bu kadar. Navigasyon ve otopilot sistemlerini inceledik. F-18'de sizlerle birlikte. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.